Merhaba gençler. Bugün Mat 1'in ilk konusu olan sayılardan başlayacağız. Yine kaynağımız Metropol Yayınları. Şimdi malum bunu biliyorsunuz. A'yı B'yi ayrı ayrı bulabilirsiniz ama alt alta toplarsak eğer bunu 3A artı 3B eşittir 12. Her tarafı 3'e böldüm ya da 3 parantezine aldım. 12 A artı B bakın kaç yaptı? 4. Şimdi bu tarz sorular yine sevilmeyen sorulardır ama bakın rakam demiş. Rakam dediğim şey ne? 0, 1, 9'a kadar olan sayıları kullanabiliyorum. Olabildiğince küçük yapmak istiyorum. Şimdi bakın bir çıkartma işleminde mesela şöyle düşünelim. X eksi y. Bunun en küçük olması için bunu olabildiğince büyük seçiyorum. Bunu da olabildiğince küçük seçiyorum. Yani A artı B'ye oluşabilecek olan en küçük sayıları C'ye de olabilecek en büyük sayıyı vermem lazım. Yani sayıdan kastım burada tabii ki rakam. Peki C'ye en fazla kaç verebiliyorum? 9. Peki şimdi mantığı şöyle kuruyorsunuz. Rakamlar nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Peki sıfırı birbirlerine de eşit olmayacaklar. Yani sıfır sıfır veremezsiniz. O yüzden diyoruz ki büyük katsayılı olana 0, buna ne verelim? 1. Bakın burası ne olacak? 2. Burası ne olacak? Ha sıfırdan farklı demiş zaten soruda. Pardon. O yüzden ne yapmam lazım? Birer arttırayım. Yani ben sıfırdan farklı olduğunu şimdi idrak ettim. Buraya 1 verelim, buraya 2 verelim. Çünkü olabildiğince küçük tutmaya çalışıyorum burayı. Peki çarparsam kaç yapar? 4. Çarparsam 3 kere 1, şunu şey yapalım. 2 kere 2 4, 3 kere 1 3, eksi 36. Bakın 7'den 36 çıkarsa kaç kalır? Eksi 29 kalacakmış. Burada da A'nın maksimum olmasını istiyor. Şöyle düşünelim. Yine rakam olarak ben buraya maksimum kaç verebilirim? 9. 9 kere 3 27. Artı 2 parantezinde B artı 2C 39. Peki 27'yi karşıya atalım. 2 parantezinde B artı 2C eşittir 12. Her tarafı 2'ye böldüm. Bakın B artı 2C kaç yaptı? 6. Peki B ve 2C ile 6'yı oluşturabilir miyim? Farklı rakamlar vererek oluşturabilirsiniz. Mesela 4'e 1 verebiliriz. 2'ye 2 olmaz. Yani 4'e 1 oluyor. Ama zaten A'yı sorduğu için 9. Şimdi bunları not olarak söylemiştik hatırlarsanız bizim bu konu videomuzda. Toplamları verilen ifadelerin çarpımlarının en büyük olması için sayıları birbirine yakın seçiyorduk. Yani 8'in yarısı kaç yapar? 4 ve 4 diye seçiyorduk. İşte 4 ile 4'ü topladığınız 8, 4 ile 4'ü çarptığınız kaç olacak? 16. Eğer sayılar birbirinden farklı yani A eşit değildir B deseydi mecburen 5'e 3 diyecektik. Çarpımları kaç yapacaktı? 5 çarpı 3'ün 15 yapacaktı. Bir de ben yine de şunu söyleyeyim. A artı B eşittir 8. Birine 1 verirsem ötekisi 7. 2 verirsem 6. 3 verirsek ne olacak? 5. 4 verirsek 4. Bakın çarparsanız bunları 7. Çarparsanız 12. Çarparsanız 15. Çarparsanız 16. Bakın sayılar birbirlerine yaklaştıkça çarpımları ne oluyor? Büyüyormuş diyeceğiz. Peki. Toplamları verilmiş ifadelerin maksimum olması için 6 artı 6'yı seçiyorum. Yani 36. Minimum olması için 1 artı 11'i seçiyorum. Çarparsam 11. Toplarsam 47 yaptı. Toplamları verilen ifadelerin çarpımlarının en büyük olması için sayıları birbirine yakın. Bak burada maksimum olması için yakın. Minimum olması için uzak seçiyorum. Aklımızda böyle tutabiliriz ya da zaten küçük birkaç tane denemeyle büyüyecek mi, küçülecek mi bakacaksınız. Peki yarısını alacaktık. Ha, birbirine nasıl yakın olabilir? 7 bölü 2, 7 bölü 2. Topladığınız kaç yaptı? İşte 7 yaptı. Çarparsam bu iki ifadeyi 49 bölü 4. Ha soruda deseydi ki A ve B elemandır doğal sayı deseydi A artı B eşittir 7 ise birine 3 birine 4 vereceğim. Başka çarem yok. O zaman da 12 yapacaktı. Peki maksimum olması için sayıları birbirine yakın seçecektim. 8, 8, 8. 8 çarpı 8 çarpı 8 de kaç yapar? 64 çarpı 8, 32, 512 yapacakmış. Peki burada ise nasıl yapacağız? Çarpımlarını vermiş.
toplamlarının en büyük değerini soruyor. Ben yine şöyle yapayım akılda kalıcı olması için. 1 çarpı 15, 3 çarpı 5. Bakın toplarsam kaç yapıyor? 16. Toplarsam kaç yapıyor? 8. Maksimum olması için ne gerekiyormuş? Maksimum olması için cevap 16'ymış. Bakın burada da çarpımlarını verip toplamlarının en büyük değerini istiyorsa sayıları bu sefer uzak seçiyorsunuz. Bence böyle ezberlemek yerine birkaç deneme yaparak hemen bir sayının büyüyüp mü küçüldüğünü anlayabilirsiniz. Peki. Yine ne demiş? Doğal sayı demiş. Yani pozitif doğal sayı olduğunu söylemiş. Minimum olmuş. Sayıları ne yapacağım? Olabildiğince birbirlerine yakın yapacağım. Önce şöyle birkaç tane örnek vereyim. 3 çarpı 21, 9 çarpı 7. Zaten başka da yok herhalde. Peki topladığım zaman bakın 64, topladım 24, topladım 16. Bakın çarpımları verilen ifadelerin toplamlarının en küçük olması için sayıları birbirine yakın seçmem gerekiyormuş diyoruz. Bunlar maksimum ve minimum demiş. Ben yine yazayım şuraya. A çarpı B eşittir 45. Birine 1, birine 45 verebilirsiniz. Toplarsanız 46. Sayıları en fazla şu kadar yaklaştırabiliyorsunuz. 9 ve 5 diye. Topladım 14. Yani daha çarptım. Şöyle topladım 14. Şimdi bir kez daha topladım. 46, 56, 60 yapacakmış. Evet, önce parantezin içi yapılır arkadaşlar. Parantezin içerisinde bölme ve çarpma olmalı. Sonra toplama ve çıkarma. Fark etmez burada hangisi yani. Önce çarpmaya da toplamayı, çarpmaya da bölmeyi yapacaksın. Sonra toplama çıkarma yapacaksın. Bakın eksi 4. Bakın hatalı çözeceğim şimdi. 4 bölü 5 dersen bu hatalı çözümdür. Çünkü önce parantezin içerisindeki bölme ya da çarpma yapılır. Yani eksi 4 çarpı 4 bölü 2. Yani ben şöyle yazayım ki daha rahat anlaşılsın. Bakın doğrusu budur bunun. Eksi 4, 4 bölü 2, 2, 3 daha 5. Çarparsam kaç yapar? Eksi 20. Peki 3'ten 5'i çıkartacağım. Eksi 2. Bakın 3'ten 3 çıktı 0 olmaz. 12 bölü 3. Eksi 3 demelisin burada. Eksi 2. 12'de 13'e böldüm 4. 3'ü çıkarttım 1. Bakın kaç yapmalıymış? Eksi 2 yapmalıymış diyoruz. Peki. Devam edelim. Önce parantezin içi. Eksi 6 eksi 8. 6'dan 8. Şu eksi ile eksi artı yapar arkadaşlar. 6'dan da 8 çıkarsa ne olacak? Eksi 2. Artı ile eksi tekrar eksi yapacak. Eksi 2 yapacakmış. Gayet basit bir soruydu. Peki önce çarpmayı mı yapalım, bölmeyi mi yapalım diye düşünebilirsiniz yine. Bakın bunu buna bölerseniz ne yapar? 2 çarpı eksi 2. Bu da ne yapacakmış? Eksi 4. Ya burada yani aslında 12 bölü 6 çarpı. Yani burada parantez kullanması lazım. Yani bence yani. Yoksa çok doğru olmayabilir. Bakın bunu buna bölersem eksi 2 çarpı 9 eksi 5. Önce bunları çarpacaksınız. Eksi 18 eksi 5. O da ne yapar? Eksi 23. Peki bildiğin herhangi bir şey parantezine almaya gerek yok. Ne yapar? 140, 28 daha 168 eksi 8 kere 3, 24, 8 kere 3, 16, 18, 184. 170 olsa eksi 14, eksi 16 yapacakmış. Buralar böyle hani yine de biraz böyle elimden geldiğince ayrıntıya girmeye çalışıyorum ama ayrıntı yapacak bir şey yok. Önce parantezin içinde bakın 4'ten 2 çıktı 2. Şurası 2. 3 ekledim 5. Bakın eksi 5 çarpı 2. Ne yaptı burası? Eksi 10. Eksi 10'un önünde eksi var. Ne yapar? Artı 10 yapacakmış. Evet bakın parantez var. Şu paranteze dikkat edin. Yani önce buradaki çarpma yapmazsınız. Şuradaki bölmeyi yaparsınız. Bununla bunu eksi 39'u buraya bölerseniz eksi 3 çarpı eksi 3. Şöyle eksi 7 bölü 7 yani 1. Burada ne gelecek? 9 eksi 1'den 8 gelecekmiş. Önce ne yapacaktık? Parantezin içerisini yapacağız. 25'i eksi 5'e bölersem eksi 5. Eksi 5 eksi 3. Ne yapar? Eksi 8. Bölü 4 eksi 5. Bakın önce çıkartma yapılmaz. Önce bölme yapılır.
Ne olacak burası? Eksi 2 eksi 5'ten eksi 7 yapacakmış. Peki devam. Önce bunu buna bölelim. Eksi 6 artı eksi 8 bölü 7 eksi 14 bölü 7'den bakın kaç çıkacakmış? Eksi 2 çıkacakmış. Peki önce şu parantezin içerisine yapalım. Bakın 6'dan 4'ü çıkartamazsınız. Önce şuraya yani. Çıkartamazsınız derseniz eksiği dağıtırıp yapabilirsiniz tabii de. Mantıklı olan önce parantezin içi. 6 eksi 4'ten 3 çıktı 1 çarpı 2. 5 eksi 5 çarpı 2. Bakın 5'ten 5'i çıkartmayacaksın. Önce çarpacaksın, sonra çıkartacaksın. Devam. 144'ü 6'ya böldük. 24 çarpı 2 eksi 36'dan 12 çıkarsa 24. Peki 48'den 24 çıkarsa 24 yapmalıymış diyeceğiz. Devam. Bakın dediğim gibi önce parantezin içi. Eksi 4'ten eksi 2 çıkarsa eksi 8. Bölü 2 artı 15. Peki önce ne yapacağım? Eksi eksi artı 8 yapar. 8 bölü 2'den burası 4 yapar. 4 artı 15'ten kaç yapar? 19 yapacakmış. 6 bölü eksi 3'ten burası eksi 2. 64 bölü eksi 8 eksi 8 artı 10. Yani eksi 10 artı 10 ne yaptı? 0 yaptı. Arka sayfayı geçiyordum. Niye dur demiyorsunuz? Peki devam edelim. Sadeleştirmeleri yapalım burada. Bakın bunu buna bölersem 2, 10. Burası 20 yapar. Bunu buna böldüm. 8 çarpı 10 çarpı ne yapacakmış? Eksi 2, eksi 8. Şimdi 20'den 80 çıktı. Eksi 60. Eksi 60 çarpı eksi 2, eksi 8. Yani 120'den 8 çıktı. Ne olacakmış? 112 olacakmış. Evet sadeleştirelim. Bunu buna bölersem 5. Bunu buna böldüm 6. Bunu buna böldüm 3. Bunu buna böldüm 6 artı 12. Yani 30 eksi 18 artı 12'den buradan 12 kalır. 12 daha kaç yapar? 24. Peki 56'yı 8'e böldüm eksi 7. Bakın eksi 10'u 2'ye böldüm eksi 5. Bunu buna böldüm 4. Bunu buna böldüm eksi 4. Hocam parantez yoktu nereden çıktı? Ya şimdi hem çarpma var hem çıkarma var. Ne yapayım oraya mecburen parantez yapmalıyım. Şimdi burası kaç yaptı? Eksi 16. Eksi 21 çarpı 7. Eksi 7. Peki burası 7 kere 1. 7. 147 artı 5'ten 152 yapmalıymış. Şimdi şurayı bir sileyim. Eksi. Bakın eksi. Yani köşeli parantez yapsanız da bir şey fark etmiyor burada. Hani matematiksel olarak çok anlamı da yok aslında. Buraya iki tane hani şöyle yapmakla hani değil mi? Bunu buna böldüğünüz eksi 2, eksi eksi artı 7, eksi 9 artı 15. Peki bakın bununla bu ne olur? 5. Önünde ne var? Eksi 5. Bakın şurası 5 yaptı. Önünde eksi olduğu için eksi 5, eksi 9. Burası kaç yaptı? Eksi 14 artı 14 artı 15'ten 29 yapmalıymış diyoruz. 29. Devam. Yapa gidelim. Bunu buna bölersem 5, 6, böldüm 2, böldüm 7, çarpı 2, eksi 17. Peki 3 eksi, burası 30'dan 27, yok 30'dan 14 çıkacakmış. 30'dan 14 çıkarsa ne olur? 16. 3'ten 16 çıkarsa eksi 13. Çarpı 2 eksi 17. Eksi 26. Eksi 26. Eksi 17. Ne yapacakmış? Eksi 43. Yine parantezin içinden başlayalım.
14 eksi 2 çarpı 48'i 6'ya böldüm. 8, 12'yi 3'e böldüm. 4, 5, 4. Eksi 18. Burası 14 eksi 32'den 20 çıkarsa 12 yapar. 2 ile çarparsam 24 eksi 18'den eksi 10 eksi 18 o da eksi 28 yapmalıymış. Peki 20 artı 3 çarpı bunu buna bölersem eksi 5 çarpı eksi 5 eksi 5. Yani 20 artı 3 çarpı buradan 25 eksi 5. Burası 20. 60. 20 daha kaç yapar? 80 yapar. Şimdi 11'den 2 çıktı 9. 9'u 3'e böldüm 3. Bakın 11'den 2 çıktı 9 bölü 3 eksi 26 bölü 13 artı 13 artı 23. Şimdi şunu toparlayalım. Bunu buna bölersem eksi 3. Bunu buna böldüm. Eksi 2 artı 13. Önünde eksi var. Eksi 5 8 yaptı. Önünde eksi var. Eksi 8. Artı 23 daha. O da kaç yapar? 15 yapacakmış. Evet. Şimdi orada 33. soruda kaldı. Evet 35'te kaldık. Devam edelim. Şimdi bakın bunun mantıkta da yapıyoruz. Ben bir kez daha uzun anlatayım. Bu birler basamağında olduğu için B çarpı 1 demektir. Bu onlar basamağında olduğu için 10 çarpı A demektir. Sen sayıları okurken nasıl okuyorsun? Mesela 24. Bak 2 tane onluk olduğu için 24. Basitmiş değil mi? Peki artı burayı da aynı mantıktan 10B artı A kaça eşit olacakmış? 55. Tabii ki daha kısa bir yöntemi var ama ben hiç bilmiyormuşsunuz gibi bir başlayayım. Sonra zaten hızlanıyorum biliyorsunuz. 11 ve 55. Her tarafı 11 parantezine aldım. A artı B eşittir 55. Bakın A artı B kaç çıktı? 5 çıktı. Peki devam. Çok var zaten. Bakın AB ile bakın şöyle bir bakın. BA'yı nasıl topluyorum? Bakın şimdi 10 tane A burada var. Bir tane A da burada var. 11A. Bakın 11B. Hızlan. Aynı şeyi yapa zaten 4A artı 4B artı 63. Karşıya atarsam 7A artı 7B eşittir 63. Her tarafı 7'ye bölersem A artı B eşittir 9 olmalıymış. Peki 10A'dan bir tane A çıkarsa 9A. Bir tane B'den 10B çıkarsa eksi 9B. 72. Her tarafı 9'a böldüm. A eksi B eşittir 8 yapmalıymış diyoruz. Bakın 1A, 11A. 1A derken yani onlar basamağında 11. Bakın B'leri topluyorum 11B. C'leri topluyorum 11C bölü A artı B artı C. Bakın bu bunun 11 katı. Cevap da haliyle 11 oluyor. Evet bizim sayılar videosunu da izlemeyi unutmayın tabii ki. 10A'dan bir tane A çıkarsa 9A. 1B'den 10B'ye çıkarsa 9B. 63. Her tarafı 9'a böldüm. A eksi B eşittir 7. A artı B eşittir 9. Burada A'yı ve B'yi bulmanın yolları alt alta toplamak. Çünkü birbirlerine ters işaretliler. 16. A kaçmış? 8. Peki A'ya 8 verirsek bakın. 8'den kaç çıkarsa 7 kalır? 1 tabii ki de. Burası ne olacakmış? 8 bölü 1'den cevabımız 8 yapacakmış. Burası 10A artı B, 6A artı 6B. Dağıttım. 6A'yı karşıya atarsam eğer geriye 4A kalır. B'yi karşıya atarsam geriye 5B kalır. Bakın arkadaşlar burada tabii ki A ve B rakam oluşturmak zorunda. Tamam mı? Bir de şeye dikkat edin. AB iki basamaklı bir sayıysa A asla ne olamaz? 0 olamaz. O yüzden ben şöyle diyorum. Bunun katsayısını getir buraya yaz. Bunun katsayısını getir buraya yaz. Bak 4 kere 5 20. 5 kere 4 20. Mecburen ne olmak zorundalar? A ve B 5 ve 4 olmak zorunda. Bu ikisini çarparsam kaç yapar? 20 yapacakmış. Peki ben bu ilk yüzler basamağı olduğu için şunu tekrar ayrıntılı bir daha inceleyelim. Bu yüzler basamağında olduğu için 100A. Onlar basamağında olduğu için 10B.
birler basamağı olduğu için C. Mesela örnek olarak 123 ya da 530, 545. 5 tane yüzlük var bakın. 500. Hani aklınızda öyle tutabilirsiniz. Tabii ben hiç bilmiyor musunuz gibi anlatıyorum. Tekrar anlatayım onu. Yoksa bilenler zaten sıkılıyordur şu anda. 100C artı 10B artı A. Şimdi bakın burada kimlerden kimlere çıkartacağım? Bundan bunu direkt çıkartamazsın. Yani çıkartırsın da bir işine yaramaz. Bundan bunu çıkartabilirsin ama bakın 99A. Bakın B'ler gitti. C'den bu çıkarsa 99C eşittir 495. 99 parantezine alırsan A eksi C 495'miş. Bakın bu bunun 5 katı zaten. A eksi C. Şuraya biraz şey yapayım. A eksi C kaçmış? 5. Bizde maksimum ABC istiyor. Bakın şöyle düşünün. 3 basamaklı bir sayının en büyük olması için buraya olabildiğince büyük bir rakam yazmam lazım. 9. 9'dan kaç çıkarsa 5 kalır? 4. Bakın buraya 9, buraya 4 yazdık. B'ye ne verebilirim? Rakamları birbirinden farklı demiş. Normalde de B'ye istediğim sayıyı verebiliyorum. Çünkü B ile ilgili bir şey yok bakın burada. Yani yalnızca bilmem gereken şey bu 9 iken bu 4 olsundu. Buraya 9 veremem çünkü rakamları birbirinden farklı. O yüzden ne diyoruz? 984 diyoruz. Merak etmeyin geliyor. 100A'dan bir tane A çıkarsa 99A. B'ler gitti. 10B'den 10B'ye çıktı. C'den 100C'ye çıkarsa 99C. 693. Her tarafı 99'a bölelim. A eksi C buradan 7 gelir. Buraya minimumu sormuş. Pardon. Ben hemen 9 yapıştırdım. Minimum olması için. Şimdi C'ye 0 veremezsin. Çünkü C'ye 0 verirsen bu 2 basamaklı bir sayı olur. Ama gördüğünüz üzere burada bunlar doğal sayı demiş. Mesela şöyle düşünün. 0, 21 kaç basamaklı bir sayı? 1, 2, 3 değil. Çünkü bu 0, 21, 21 demektir. O yüzden buraya mecburen 1 vermek zorundasın. Burası da mecburen 8 olmak zorunda. Eğer yazabilirsem. 8. Evet burası da 1. Şimdi minimum demiş. Bakın ABC'nin minimum olmasını. Bunu 8, bunu 1 buldum. Şimdi bakın B ile ilgili herhangi bir şey var mı elimde? Yok. Minimum olması için en küçük rakamı kullanıyorum. 801. Anlaştık mı? Evet 40'tan 41 kere maşallah. Devam. Bu 10A demektir. Burası B demektir. 1. Şimdi bunu 3 çarpacağım. 3 tane. Bakın onlar basamağında olduğu için 10B artı A diye yazıyorum. 10A artı B artı 1. Bunu çarpalım. 30B artı 3A. Bakın bunu karşıya atalım. Bunu da buraya atalım. Şimdi A'ları bir tarafa toplarsam ne olur? 7A artı 1. Bunu karşıya atarsam 29B. Bakın B'ye 1 versek. Şimdi buradan sonra rakamları vermek zorundayım. Şimdi bir kere B'ye 0 veremem. Değil mi? Veremeyiz. Ben buraya B'ye 1 verirsem. Bakın burası ne yapar? 29. 7A artı 1. Bunu karşıya attık. 7A ne çıktı? 28. A kaç çıktı? A'yı 4, B'yi de 1 buldum. A'dan B çıkarsa 3. Her şey çok güzel. Hocam sen yapıyorsun ama biz onu anlamadık diyenler mutlaka 2 olacaktır buraya gelecek. Niye 1 verdim arkadaş? Niye 0 vermedim? Mesela 0 verseydim ne olurdu? Bir kere 0 veremezsin. Şurada bir anlaşalım. 2 basamaklı sayı olması için en küçük 1 vermen lazım. Hadi 2 verelim. Şimdi yanlış kısmını çözüyoruz. Bakın 7A artı B. Ben eğer buraya 2 verirsem ne yapar? 58. B ne? Şurası 1'di pardon. Bunu karşıya atarsam 7A eşittir 57. 7'yi neyle çarparsam 50 yapar? Yapmaz. Bakın olmadı. Peki tabii 3 vermek isteyen, 4 vermek isteyen varsa denesin ve asla A'nın sıfırdan farklı yani 0 ile 9 arasında bir rakam gelmeyeceğini anlamış olsun. Peki 2 çarpı onlar basamağında olduğu için 10A artı B. Onlar basamağında bakın 10B artı A. Yani bu onlar basamağı, bu birler basamağı artı 30. 20A artı 2B 10B artı A artı 30. Bakın bunu karşıya atarsam 19A kalır. Bunu karşıya atarsam 8B artı 30 kaldı. Şimdi bakın ben buraya 1 versem 19. Bakın 30 ile bir şeyi toplamı 19 yapmaz. Negatif olmayacağı için. Mecburen ne vereyim? 2 vereyim. Bakın 19 çarpı 2 kaçtır? 38. 8B artı 30. Şimdi 38, 8B, B'nin de kaç çıktığını görüyorum? 1.
A'nın kaç olduğunu biliyorum. 2. 2 artı 1 kaç yapar? 3 yapmalıymış. Devam. Burası x çarpı, bakın şuraya bir daha yazıyorum. Onlar basamağında olduğu için 10x, birler basamağında olduğu için x ne yapar? X çarpı 11x. Yani x kare çarpı 11 eşittir 176. 11'e bölersem x kare eşittir 16. Burada 4 olmak zorunda. Çünkü niye? Rakam negatif olamaz. Yani eksi 4 de olur diyemiyoruz. Peki toplarsam bu 11a artı 11b bölü 11a eşittir 55. 55 değil, ben kafadan onu çarpıyorum bir taraftan da. 5, şimdi çarpalım. 11a artı 11b eşittir 55a. Bunu karşıya atarsam 11b eşittir 44a. Her tarafı 4'e böldüm. B eşittir 4a. Şimdi B eşittir 4a ne demek? Sen buraya 1 verirsen burası ne olacak? 4. Buraya 2 verirsen burası ne olacakmış? 8. Başka da veremezsin. Mesela sen buraya 3 verip burası 12 olmaz. Peki AB sayısından bahsetmiş. 14 artı 28. Niye böyle bir hata çıktı? 14 artı 32 yapar. 123 nasıl yapacak? Bir daha bakayım ben bir. 11A artı 11B eşittir 11A. Ya evet, toplarsam 11A artı 11B. Ne olur burası? 55, 44A eşittir 11B. B eşittir 4A. 1 verirsek 4, 2 verirsek 3, 3 verirsek acaba A çarpı, yok o da olmaz ki. Şimdi 3 verirsen 12 olur, 4 verirsen 16 olur. Rakam olarak kalmaz. Bence AB sayıları şöyle bir şeyden oluşacak. 14 ve 28 toplarsan 30, 42 yapacak. Hani 123 nasıl çıkacak bilmiyorum. Yani zaten 123'lü bir şey çıkması için 9'lu bir şey olması lazım. Ben bir bakayım tekrardan. Yanlışsa zaten yanlış derim. Doğruysa da artık yapacak bir şey yok. Evet gençler. Bu soruda hata var. Yani cevabı doğru değil. Burası 1, burası ne oluyordu? 4, burası 2, bir de 8 olabiliyordu. Toplarsak 30, 42 olmak zorunda. Evet. Şimdi şunu bir ayrıntılı inceleyelim. 1, 0, 1, 1 öğrencilerin anlamakta en çok zorlandığı sorulardan bir tanesi. Şimdi ben yanına bir tane de şöyle silmek için ya da şuraya küçük küçük yazayım. Mesela 1, 2, 3, 4 olsun. Hiçbir şey yazmadığım zaman bu onluk tabanda idi. Bakın hiçbir şey yazmıyorsak bu onluk tabandadır. Bu şöyle yazılır. 4 çarpı 10 üzeri 0. 3 çarpı 10 üzeri 1. 2 çarpı 10 üzeri 2. 1 çarpı 10 üzeri 3. Yani binler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. Mantık aynı şey burada da geçerlidir. Yani 1 çarpı 2 üzeri 0. 1 çarpı 2 üzeri 1. 0 çarpı 2'nin karesi. Yazmaya gerek yok ama ben yine de yazdım onu. 1 çarpı 2'nin kübü. 2 üzeri 0 1 demektir. 1 ile çarparsam 1. 2 kere 1 2. Burası 0. 8. Bakın 8, 10, 11 toplarsam 11 yapacakmış. Peki bakın 123'ü nasıl yazacağım? Onluk tabana nasıl çeviriyorum? Bakın 3 çarpı 4 üzeri 0. 2 çarpı 4 üzeri 1. 1 çarpı 4'ün karesi. 4 üzeri 0 1 demektir. 3 kere 1 3. 4 kere 2 8. Buradan da 16 geliyor. 16, 24, 27 yapacakmış diyelim. Bu 1023 gibi düşünebilirsiniz. Yani 3 üzeri 0 çarpı 5. Yanlış yazdım. 3 çarpı 5 üzeri 0. 2 çarpı 5 üzeri 1. 0 çarpı 5'in karesi. 1 çarpı 5'in kübü. 5'in kübü 125 demektir. Burası 0, 10. 13 de buradan gelecek. Toplarsam 138. Peki bunu nasıl yapacağız? 11, 5. Bu ne demektir? 1 çarpı 5 üzeri 0. Bu da 1 çarpı 5 üzeri 1. 5 üzeri 0 1 olduğu için 1. Buradan 5 gelecek. Burası 6. A kaç çıktı bakın? 6. 6'nın karesi kaç yapar? 36.
Evet, devam edeceğiz. Devam edelim. Şimdi 102 ama 5 tabanında şöyle demek bu. 2 çarpı 5 üzeri 0, 0 çarpı 5 üzeri 1, 1 çarpı 5'in karesi. Bakın bunları toplarsam 2, burası 0, burası da 25, burası 27. Şimdi 27'yi 4 tabanına çevirmeyi de öğretelim aslında. Bunu da açabilirsiniz fakat 27'yi sürekli 4'e bölüyorum. 6 kere 4, 24. Burada 3 kaldı. Bir daha 4'e bölüyorum. 1 kere 4, 4, 2. Diyoruz ki bunu şöyle yazıyorsun. 123. Bakın 27 sayısı 123 tabanın, yani 4 tabanında 123 demektir. Bakın 1, 2, 3. A'yı kaç bulduk? Bakın 3 bulduk. Şunda yapılabilir bir şey. Aynı mantıkla bunu da yapabiliriz. Bunu biraz inceleyelim isterseniz. Üzerinde düşünerek gidelim. 100, yani 1, 2 A 4 tabanında. Bu ne demektir? A çarpı 4 üzeri 1 artı 2 çarpı 4'ün karesi, birinci kuvveti. Şurada yanlış söyledim. 0. 1 çarpı 4'ün karesi. Bakın burası A artı 8 artı 16 24 artı A. Bakın A kaç çıktı? 3 çıktı da diyebilirsiniz. Ama ben sanki öteki yolun daha kolay olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu ilk önce onluk tabana çeviriyorum. Nasıl yazılıyor bu? Bakın şu ifade nasıl yazılır? 3 çarpı 4'ün 0. kuvveti. 0 çarpı 4'ün 1. kuvveti. 2 çarpı 4'ün karesi. 1 çarpı 4'ün ne olur? Kübü. Buradan 3 gelir. Buradan 0 gelir. Buradan 16 çarpı 2'den 32 gelir. Buradan da 64. 96, 99. Bakın 99'u hangi tabanda yazacağım? 5 tabanında yazacağım. O zaman sürekli böleyim. 1 kere 5, 5. 49'da 9 kere var. 45. Bakın kaç kaldı? 4. Tekrar 19'u, yani buradaki bölümü tekrar böleceğim. 5'e. 3 kere 5, 15. Bakın ne kaldı? 4. Sonra diyorum ki bu ifade, yani 99 sayısı 5 tabanında yazılmak istenseydi terse doğru 3, 4, 4. Yani 3, 4, 4. Bakın A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. Peki bu 1A, 1, 4, 5 tabanında. Bu da A, 5, 3, 7 tabanında. Peki burada da hani bu sayıyı, bulduğumuz sayıyı bu sefer 7 tabanına çeviremiyoruz. Çünkü A burada da var, burada da var. Birbirine eşitleyelim. Bu ne demektir? 4 çarpı 5 üzeri 0. 1 çarpı 5 üzeri 1. A çarpı 5'in karesi. 1 çarpı 5'in kübü. 3 çarpı 7 üzeri 0. 5 çarpı 7 üzeri 1. A çarpı 7'nin karesi. Buradan 4 artı 5 artı 25 A artı 125. Buradan 3 artı 35 artı 49 A. Şimdi bu 25 A'yı karşıya atarsam 24 A kalır. 38 atacağım buraya. 125, 130, 134. Eksi 38. 14'ten 8 çıktı 6. 96 eşittir 24 A. 24 ile neyi çarparsam 96 yapar? 4. Devam edelim. Bu ifade nasıl yazılır? X, Y, 5. 5 üzeri 0 çarpı Y. 5 üzeri 1 çarpı X. Y, X nasıl yazılır 7 tabanında? 7 üzeri 0 çarpı X. 7 üzeri 1 çarpı Y. Y, evet. Bunlar birbirlerine eşitlermiş. Yani nasıl eşit olabilirler bunlar birbirine? Şunu bir düzenleyelim. Burası Y artı 5X. Burası da X artı 7Y. Yani Y artı 5X. X artı 7Y eşitmiş. Bunu karşıya atarsam 4X. Bunu karşıya atarsam 6Y. Her tarafı bir de 2'ye bölelim mi? Yok, gerçi gerek var mı? Bölelim ama. 2X eşittir 3Y. Peki X yerine ne yazabilirim? 3. Y yerine ne yazabilirim? 2. Bakın katlarını da yazabilirsiniz. 6'ya 4. 9'a işte ne olacak? Ne olacak? 9 yazarsak 18, 6. Şimdi bir inceleyelim bunları. Bilerek böyle yazdım. X 3, Y 2 olabilir. X 6 olamaz arkadaşlar. Çünkü
Buradaki tabanda 5 yazıyor ya. Burada 5'ten daha büyük bir sayı olamaz. O yüzden bakın şunların hiçbiri olmaz. 3 artı 2'den ne istemiş? 5'i. Yani tabanda eğer atıyorum burada 5 yazıyorsa burada asla 6 diye bir şey bulunamaz. Atıyorum burada 5 yazıyorsa burada 0, 1, 2, 3 ve 4 bulunur. Aklımızda bulunsun. Şimdi 21,03 4 tabanında çok basit ama ilk önce tabii ondalıklı kısmı da anlamakta fayda var. Mesela 12,5'i biz nasıl yazıyoruz? Bakın şöyle düşünün. Az önce biz buraya ne demiştik? 2 çarpı 10 üzeri 0. Buraya 1 çarpı 10 üzeri 1. Bakın buraya da ne yazacağım o zaman? 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın 0, 1 diye giderken burada da bakın şöyle yazabilirsiniz. Buraya 0, buraya 1, eksi 1, eksi 2 diyebilirsin. Tabi böyle de öğretmiş olabilir hocalarınız ama ben hani çok bunu kullanmıyorum. Ama yine de bu sefer de böyle açıklayayım. Bakın şunu nasıl yazacakmışım? 2 çarpı 4 üzeri 1. 1 çarpı 4 üzeri 0. 0 çarpı 4 üzeri eksi 1. 3 çarpı 4 üzeri eksi 2. 8 artı 1 artı 0 artı 3 bölü 16. Burası kaç yapar? 9 yaptı. 90, 54 daha 144, 147 bölü 16 yapacakmış. Merak etmeyin, altındaki de aynı soru. Bakın şöyle bir kez daha anlatayım şöyle. 5 tabanında. Burası, şu bir seferde ben kendi kullandığım tekniği yapayım. Burası 5 üzeri 0'dı. 1 çarpı 5 üzeri 1. Bakın bunu gördüğüm yere 2 çarpı 5 üzeri eksi 1. Bunu gördüğüm yere 2 çarpı 5 üzeri eksi 2. Yani buradan 5 gelecek. Artık uzatmayalım. Buradan 2 gelecek. Buradan 2 bölü 5. 2 bölü 25. 7 artı buraya 5 ile genişletirsem 12 bölü 25. 12 bölü 25. Peki şurayı yapalım. Bu 7 artı 4 ile genişletirsem ne yapar? 48 bölü 100 yapar. Peki 48 bölü 100 ne demektir onluk tabanda? 0,48'e 7 eklersem ne yapar? 7,48 yapacakmış. Peki, burası çok karışmış. Yani daha doğrusu iyi silememişim. X, Y, Z, A artı X, Y, Z, A ifadesiyle ilgili bir şey söylemiş burada da. A kare nedir diye sormuş. Peki, nasıl yapalım bunu? Böyle hani kısa bir şekilde bulabilir miyim diye bakıyorum. Şöyle inceleyelim. Yani X, Y, Z, A tabanında. Bu ne demektir? X çarpı 0, 1, 2 A kare. Y çarpı A üzeri 1. Z çarpı A üzeri 0. 15 eşitmiş. Bu ise yani X, Y, Z, X, Y, Z, A. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yani X çarpı A üzeri 5. Y çarpı A üzeri 4. Z çarpı A'nın kübü artı şuradaki şeyin aynısı geliyor aslında. Onu bir daha yazmaya gerek var. Mesela X çarpı A kare. Bakın şurası 15 gelecekmiş. Bu da 420'ymiş. Bakın tekrar A küp parantezini alayım. A küp parantezinde X çarpı A kare Y çarpı A artı Z eşittir 405. Bakın burası yine ne çıkacak? 15 çıkacak. Yani A küp artı 15 405'e eşitmiş. Buradan A küp eşittir 27. A kaçmış? 3. Benden ne istiyor? A kare istediği için 9. Yani aslında şu ifade sürekli kendi içinde tekrar ediyor. Peki onluk tabanındaki bir ifadeyi beşlik tabanına çevireceğim. Hemen buraya ne yapalım? 2 kere 5, 10. 11, 2 kere 5, 10. Bakın 1 kaldı. Tekrar buraya 5'e bölüyorum. 4 kere 5, 20. Bakın 2 kaldı. Artık bu 5'e bölünmeyince nasıl yazıyorduk hatırlarsanız? 421, 5 tabanında yazıyorduk. Onluk tabandaki bir sayıyı altılık tabandaki bir sayıya çevireceğiz. 97 galiba. 97'yi neye böleceğiz? 6'ya böleceğiz. Peki 1 kere 6 6. 37'de 6 kere var. 36. 1
Tekrar 6'ya bölelim. 2 kere 6 12. Burada ne kaldı? 4. Yani 241 ama 6 tabanında. Tabii 241 diye okumak hatalı ama bizimkiler alışkanlıktan. Evet, 38'i ne yapacakmışız? Sürekli 2'ye bölüyorum. 19, 38, 0. Tekrar 2'ye bölüyorum. 9 kere 2, 18, 1. Tekrar 2'ye bölüyorum. 4 kere 2, 8, 1. Tekrar 2'ye bölüyorum. 2 kere 2, 4, 0. Tekrar 2'ye bölüyorum. 1 kere 2, 2, 0. Yani 1, 0, 0, 1, 1, 0. Evet. Biraz uzun ama basit. Çarpma işleminde nasıl yapacağız? İkisini de onluk tabana çevirebilip öyle çarparsak daha kolay olur. En sonunda beşlik tabana çeviririz. Mesela bu 1, 2, 3 tabanda ne demektir? 1 çarpı 3'ün birinci kuvveti, 2 çarpı 3'ün sıfırıncı kuvveti. Yani 3 artı 2'den 5. Peki 2 ve 3, 4 tabanında nedir? 2 çarpı 4'ün birinci kuvveti, 3 çarpı 4'ün sıfırıncı kuvveti, 8, 3 daha 11. Bu ikisini çarparsam 55. 55'in sürekli neye böleceğim? 5'e. 2 kere 5, 1 kere 11 yani. 55 uzatmayayım. Bir daha 5'e böldüm. 2 kere 5, 11. 2, 1, 0 yapmalıymış. Yani bu yazalım bir. 1 çarpı x üzeri 0, 2 çarpı x üzeri 1, 1 çarpı x kare. Bakın bu ifade ne yaptı? 1 artı 2x artı x kare yani x artı 1'in karesi yaptı. X artı 1'in karesini sürekli x artı 1'e bölmem gerekiyormuş. X artı 1'in karesini x artı 1'e bölersem x artı 1 ile çarpmam lazım. Hatırlayın polinom bölmesinde. Burayı tekrar x artı 1'e böleceğim. Peki bölersem ne oluyor? 1 kere x artı 1, 0 bakın. 1, 0, 0 çıkacakmış. Tabii x'e bir sayı verebilirsiniz orada. Mesela 3 verirseniz aynı şekilde çıkar. Peki bunu şimdi çıkartma işleminde de bu nasıl yazılır? 2 çarpı 4'ün, tabi buraya 0, 1, 2, 4'ün karesi. A çarpı 4 üzeri 1, 1 çarpı 4 üzeri 0. Burası 16, 32, 33 artı 4A. Buna bakalım. 1 çarpı 4'ün karesi, 2 çarpı 4'ün birinci kuvveti, A çarpı 4'ün sıfırıncı kuvveti. 16, 8 daha 24 artı A. Bundan bunu çıkart diyor. Bundan bunu çıkartırsak ne olur? 9 artı 3A. Bu da neye eşitmiş? Bu ifadede 3 çarpı 5'in birinci kuvveti çarpı 0 çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti. Yani 15'miş. Karşıya attım 3. A kaç çıktı bakın? 2 çıktı. Şimdi toplama yapalım. Şimdi normalde ikisini de onluk tabana yazıp toplayabiliriz. İkisini de gösterelim burada ama hep biz bunu kullanacağız. İkisi de üçlük tabandaysa şöyle. Şimdi 3, 2 artı 1 kaç yapıyor? 3. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 108 ile 22'yi toplarken 8 artı 2 10 deyip biz buraya 10 mu yazıyoruz? Hayır. 10 olduğu için elde 1 var diyoruz. Burada da sayı buradaki tabana geçerse elde var diyeceğiz. 2 artı 1 kaç yapıyor? 3. 3 yazacağım için ben buraya 0 yazıyorum. Elde var 1. 0 artı 0 0 bir tane elde var. 2 artı 1 kaç? 3. 3 yazamam buraya 0. Elde var 1 diyorum. Gayet basit. Bir onluk tabana çevirip de yapabilirsiniz demiştik. Bir de ona bakalım. 102 üçlük tabanda 1 çarpı 3'ün karesi 0 çarpı 3. Şöyle sileyim bari artık işim bitti burayla. Bir de ne olacak? 2 çarpı 3'ün sıfırıncı kuvveti yani 9, 10, 9, 11 yaptı burası. 201'i üçlük tabanda yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi, 0 çarpı 3'ün birinci kuvveti, 1 çarpı 3'ün sıfırıncı kuvveti. 9, 18, 19 yaptı. Toplarsam 27. 27'yi şimdi üçlük tabanda yazacağım ya sürekli 3'e böleceğim. Tekrar 3'e böleyim. Tekrar 3'e böleyim. Yanlış çıktı. Niye yanlış çıktı? Yanlış mı topladık? 9, 2 daha 11, 9, 18, 19.
toplayınca nasıl 27 yapıyor? Toplayınca 30 yapıyor. 30'u sürekli üçlük tabanda yazarsam 10 kere var 30 0. 3'te 3 kere var 9 1. 3'te 1 kere var 1 kere 3 3 0. Bakın 1 0 1 0. Yani sağlamak zorunda zaten. Yanlış çıkarsa soru yani biz yanlış yapmışız demektir. Bunların toplamları yani x, y 5 tabanında ne demektir? X çarpı 5'in birinci kuvveti çarpı y çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti. Y x ne demektir? Y çarpı 5'in birinci kuvveti, x çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti. 5x, 1x de buradan gelecek. 6x. Buradan da 6y geliyor. Burayı düzenleyelim. 1 çarpı yani 143 yazıyorum. 5'in karesi 4 çarpı 5'in birinci kuvveti 3 çarpı 5'in sıfırıncı kuvveti. Toplarsam 25, 20 daha 45, 48 eşitmiş. Her tarafı 6'ya bölersem x artı y kaç yapacakmış? 8. Evet bakın 5 tabanda 5 tabanda 5 tabanda istiyor. Dediğim gibi onluk tabana çevirebilirsiniz ama o uzun olduğu için şu yoldan gidiyorum. Ama tabii ki az önce yaptığım ikinci yolla da yapabilirsiniz. 4 artı 1 5. Elde var 1 0 yazdım. 3 artı 2 5. Bir de elde var 6. 1 yazdım. Elde hala 1 var. 2 artı 2 4. Bir de elde vardı 5 0 1 yazıyoruz. Peki anlamamış olanlar için bir kez de şöyle yapayım. Bu doğru bir çözüm yöntemi değil ama hani hiç bilmeyen için 4 artı 1 5 yazdım. 5 yazdım. 4 yazdım. Şimdi bakın bunlar beşlik tabanda olduğu için sen buraya 5 yazamazsın. Burası ne olacak? 0. Bir tane eldeyi buraya veriyorum. Şimdi 6 yazamazsın. Ne yazacağım? 1 yazacağım. 5'ini attım. Elde var 1, 5. Şimdi tekrar ne yapacağım? 0, 1. Buraya 0 yazacağım. Yani 5'lik tabanda 5, 0 demektir. Ne olur? Bakın aynı şey gelir. Ama bu çözüm yöntemi doğru değil. Yani hiç bilmeyen. Şimdi belki mantığını kavrasın diye yazdım. Yoksa doğru çözüm yöntemi ilk yaptığım şey. Peki x, y 3 tabanında x çarpı 3'ün birinci kuvveti artı y çarpı 3'ün sıfırıncı kuvveti demektir. Y x 3 tabanında y çarpı 3'ün birinci kuvveti x çarpı 3'ün sıfırıncı kuvveti. Burası 3x artı y yapar. Burası 3y artı x yapar. Bundan bunu çıkartırsam ne olacak? 2x eksi 2y x'e eşitmiş. Bunu buraya atarsam 3x eşittir 2y. Burada mecburen x'e 2, y'ye de ne vereceğiz? 3 vereceğiz. Ama böyle bir şey mümkün mü? Değil. Çünkü niye? Y'ye 3 veremezsiniz. Bir daha bakalım. 3x artı y, 3y artı x. Bundan bu çıkarsa 2x. Bundan bu çıkarsa 2y eşittir x. Çünkü bunu buraya atınca 3x değil x kalır. Peki o zaman x eşittir 2y ise mecburen buraya 1, buraya da 2 vereceksiniz. X artı y kaçtır? 3. Peki şunu bir kez daha tekrar edelim. Mesela buraya 2, buraya 4 veremezsiniz. Çünkü 3 tabanında 4 diye bir şey bulunmaz. Şimdi de çarpma işlemi yapalım. Tabanları aynı ve aynı şeyi istiyor. Yani aynı tabanda bir sonuç istiyor. Normal çarpma işlemi gibi yapacağız. Fakat bunları hep 5 tabanında yapacağız. Mesela 2 kere 3 kere 4 12. Şimdi şöyle kenarda şöyle şeyler yapayım ben size. 12'yi 5'e böldüm. 2 kere 5 10 2. Bakın buraya 2 yazacağım. Ama elde kaç var? 2. Onu da unutmayacağım. 3 kere 3 9. 2 de elde var 11. Bu sefer 11'i 5'e böleceğim. 2 kere 5 10. 1 kaldı. Yani buraya 1 yazacağım. Elde 2 var. 3 kere 2 6. 2 de elde vardı 8. Bakın 8'i 5'e böleceğim. 1 kere 5 5. Burada kaç kaldı? 3 kaldı. Buraya 3 yazacağım. En son bir de elde ne var? 1 var. Peki 2 kere 4 8. 8'i zaten bölmüştüm. Bakın buraya 3 yazacağım. Elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde var 7. Bakın 7'yi 5'e böleceğim. 1 kere 5 5 2. Buraya 2 yazacağım. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde var 5. O yüzden buraya 0 yazacağım. Çünkü 5'i 5'e bölersem 1 kere 5 5 0 kalır. Elde var 1. Toplayacağım şimdi bunları. Bunu 2 olduğunu biliyorum. Bunun 4 olduğunu biliyorum. Bakın 3 artı 2 5. Buraya 5 yazmayacaksınız. 0 yazacaksınız. Elde var 1. 5 nerede? Elde var 1. Burası 2 olacak. Burası da 1. 5 tabanında. Yani mantığı şöyle kuralım. Bir kez daha söyleyeyim. 3 kere 4 12.
Elde var 2. Çünkü 5 tabanında yazıyorum. Peki devam edelim. Bunları alt alta toplarsak direkt x'i bulabiliyoruz aslında. Yani 2 tane x. Şöyle yapalım. 121 ile 21'i toplayalım ama hangi tabanda toplayalım? 4 tabanında toplayalım. Çünkü ikisi de 4. Bakın 1 daha 2. 2 daha 4. 4. Bir de elde var. Yani pardon 2 daha 4. 4'ü 4'e böldüm 0. Elde var 1 202. Yani burası ne yapacakmış? 202 4 tabanında. Hepsini 2'ye bölersem 101 yapacakmış 4 tabanında. Peki. Evet bunları toplayıp çıkartabiliriz. Sonra da ne yapacakmışız? Aslında direkt şunu çıkartırsam yani daha mantıklı olmaz mı? Yani şöyle gibi düşünün. 2,14'ten 1,24'ü çıkartalım 5 tabanında. 4'ten 4 çıktı 0. Şimdi mevzu şu aslında burada. 1'den 2 çıkmaz ya. Hani komşudan 10'luk alıyorduk. Artık komşudan ne alıyoruz? Yani bir 5'lik alıyoruz yani değil mi? Yani çünkü 5 tabandaydı. 5'lik alıyorum. 5 bir daha kaç yapar? 6. 6'dan 2 çıktı 4. Burası da 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. Yani bu ikisini işleme tabi tutun diyor. 0,40. 12,41 ile 0,40'ı ne yapacakmışım? Toplayacakmışım. 1 daha yani 1 0 daha 1 4 4 daha 8. Bakın 8'i 5 tabanında bir kere 5 5. 3 kalanı buraya yazıyorum. Elde var 1 diyorum. 2 0 daha 2. Bir de elde var 3. Burası da kaç yaptı bakın. 13,31. Tabii ki bunları daha önce gösterdiğimiz başka yöntemlerle yapabilirsiniz ama çok uzun olduğu için ben o yöntemlere değinmiyorum. Peki. Gelelim başka bir konu başlığına. A eksi B eşittir 12. B eksi C eşittir 13. Bakın alt alta toplarsam A eksi C kaç gelecekmiş? 25 gelecekmiş. Peki bakın 7 kere bir şeyi buraya yazacağım. 7 kere 3 21. Demek ki elde kaç geliyor? 3. O zaman ben buraya ne verirsem 7 ile neyi çarparsam üçlü bir şey gelir. Şimdi ben buraya 1 yazsam 7. 2 yazsam da 35 olduğunu görebiliyoruz ama işte 2 yazsam 14, 3 yazsam 21, 4 yazsam 28, 5 yazsam 35, 6 yazsam 42. Yani burasının 5 olmaktan başka çaresi yok ki sayısal ve mantık derslerinde de bunlara çok değinmiştik. Peki 11A'dan 11B'ye çıkarsa, 11A'dan 11B'ye çıkarsa sonu 8'li bir şey olacakmış. Yani 11 parantezinde A eksi B eşittir. Şurası 8'miş. 11 ile neyi çarparsam sonu 8'li bir şey gelir? 8'i. A eksi B eğer 8 ise bu 1 olmak zorunda, bu 9 olmak zorunda. Yine 2 basamaklı olduğu için A, B'yi sormuş 91. Peki yine çok sevmediğiniz bir soru tarzı ama çok basit aslında. 4 ile burayı çarpınca bunu vermeyecek mi? O zaman 624'ü 4'e bölüyorum. 5 kere 4 20, 24'te 6 kere var. Şurası 156'ymış. Yani benden şunu istiyor. 156 çarpı 14'ü. Bakın zaten şurasını biliyorum. 624. 1 kere 6 6, 1 kere 5 5, 1 kere 1 1. Toplarsam 4. Ne yapar? 8, 1, 2184. Ben x deyince şurayı sordu sandım bu arada. Evet devam edelim. Peki devam edelim gençler. Yani 75'i 3'e bölersem burası kaç yapar? Yani 25 çarpı 3 ne yapar? 75. Bu ikisini toplarsam kaç yapacak? 7. 5 ile neyi çarparsam 75 gelir. Bakın 75'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. O da 15 geliyor. Yani 15 çarpı 5C şöyle bir şey geliyormuş. Peki gerçi A, B eksi A istemiş. Zaten soruyu bu cevabı bulmuşuz 15'i görünce. 11A artı 11B artık bunu da hızlıca yazalım. 187. 187'yi 11'e böldüm. Burası kaç çıktı? 17. A artı B 17. İki rakamın toplamı 17 ise biri 9, 8 fark etmez. 8, 9 yazsanız da önemli değil ama 9 ve 8'den başka çaresi yok. Çarpınca 72. A eksi B 1, A artı B 25. Toplarsam 2A eşittir 26. A kaç çıkacak? 13 çıkacakmış. Peki aşağıdakilerden hangisi diyor her zaman doğrudur? Şimdi şöyle düşünün. Şimdi şurayı şöyle yapalım. Şurada boşluğumuz var. Birlikte düşünelim.
x artı 2y eşittir 11. İlk önce uzun çözelim, sonra fikir yürütelim. Tam sayı demiş. Yani negatif bile ifadelerde olabilirmiş. Mesela ben buraya 1 versem burası 9. Çünkü toplamlar 11. 2'ye versem 7. Bakın bu 1 artarken bu 2 azalıyor. Ben buraya 3 versem 6 5. Peki ben buraya mantığı şöyle kuruyorsunuz. Sen buraya tek de yazsan, çift de yazsan x daima neymiş? X daima tekmiş. Bunun sebebi bir şeyi 2 ile çarparsanız daima çift olur. Çiftle neyi toplarsam tek olur? Tek. Yani x kesinlikle tek sayıdır. Bu kaçınılmaz. Ama x hep y'den büyük müdür? Ona bakalım. Devam edelim. Mesela ben buraya 5 versem 10. Burası kaç yapıyor? 1. Olmaz. X her zaman y'den büyük değil. Pozitif demiş. Hayır. Tam sayılar var zaten burada. Sen buraya eksi 1 de verirsin. Bu sefer burası 13 çıkar. Y'ye eksi 1 verirsen bu da her zaman doğru değil. Peki A sayısı tek bir tam sayı olduğuna göre aşağıdaki hangisi çift bir sayıdır? Genelde ben şöyle yapıyorum. A tekse 1'i ver. Çok sevdiğim yöntem değil ama öğrencilerin sevdiği için söylüyorum. Topladım 5. Topladım 12. Topladım 3. Bakın hangisi çift geliyor? 2. Aşağıdakilerden hangisi? Ya tabii başka nasıl çözülür? A tekse şöyle yapacaksınız tabii ki. 2a kare artı 3a. Onu da söylemeden geçmeyelim. Burası 2 ile çarpıldığı için çift. Tekle tekin çarpımı tek. O yüzden bu her zaman tek çıkmak zorundadır. Şuna bakalım. Ya, tek bir sayının karesi tek. A tek. Bu da tek. Tekle teki toplarsanız çift. Çiftle teki toplarsanız yine tek yapar. Diğerini inceleyebilirsiniz. Aynı mantıkla. Bu şu eksi 2'yi bir karşıya atalım. 3 çarpı a eksi b 8c artı 2. Bakın bu çift bir sayıdır. Burası da çift bir sayıdır. Demek ki burası komple çift. Şimdi burasının çift olması için bu tek. Tekle neyi çarparsam çift yapar? Bunun. Peki a eksi b çiftse şöyle düşüneceksiniz. Ya tek eksi tektir, atıyorum 5 eksi 1 gibi düşün, ya da 4 eksi 2 gibidir. Yani a ve b ya eksi birden tek ya eksi birden çift. B tek sayı ise a çift sayıdır. Hayır, mümkün değil. A tek sayı ise b tektir. Evet, zaten söyledik. A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle tektir? Şimdi burada şeyi düşünün. Bakın A'nın tek mi çift mi olduğunu bilmiyoruz. Yani 1 artı 5 de olabilir, 2 artı 5 de olabilir. Mümkünatı yok o yüzden. Yine aynı şekilde 5 eksi 4 de olabilir, 6 eksi 4 de olabilir. Bilemezsin. Yine aynı mantıktan bunu da bilemezsiniz. Peki bu niye böyle geliyor? Bakın bunu A parantezine alırsanız A kare artı 1 eksi 1. Şimdi kesinlikle tek olanı sormuş. Şimdi bu tekse karesi de tektir. Değil mi? Bir fazlası da tektir. Yani şu da tek, yani bir de tek bir sayıdır. Tekle teki toplarsanız daima çift. Zaten burasının çift olma durumunu incelemeye gerek yok. Çünkü çiftle bir şey çarptığımız zaman çifttir. Bir eksiği daima tektir. Bakın burası çift olacağı için bir eksiği daima ne olacakmış? Tek olacakmış. Güzel soruydu. Evet, 81'den devam. Diyor ki aşağıdaki hangisi her zaman çift sayıdır? Şunu bir düzel bakın. Yine aynı şeyi. A artı 3B eşittir 2C artı 4. Burayla ilgilenilmemiz gereken tek şey buranın komple çift olduğu. Hangi iki sayıların toplamı çift olur? Ya tek tekle ya da çift çift. Başka şansı yok. Peki aşağıdaki hangisi daima çifttir? Şimdi çarpımları tek de olabilir, çift de olabilir. Bu her zaman doğru değil. Bakın tekle teki toplarsanız daima çifttir. Çiftle çifti toplarsanız daima çifttir. Demek ki A ve B'nin toplamı daima çiftmiş. A artı C. C ile ilgili herhangi bir şey bilmediğim için hiç yorum yapmadık. Bakın C tek de olabilir, çift de olabileceği için hiç yorum yapmadık. Peki gelelim buraya. Gelelim yine çok sevilmeyen sorulardan bir tanesi. Ezberleyeceksin arkadaşım. Bunun başka yolu yok. Hani ben videoda da çok uzun anlattım, konu anlatımlı videosu. Hatta ilk videolarımızdaydı. 5 tane sayılar videosu yayınlamıştık. Bakın ben yine de bir kısmını anlatayım. Böyle ardışık sayıların toplamı şöyle bulunur. Şuraya sığdırmaya çalışayım. Ardışık sayıların toplamı terim sayısı çarpı ortadaki terim. Basit bir örnek üzerinden 1, 2, 3'ü görelim. Bakın topladığım zaman kaç yapıyor? 3, 5, 6. Peki diyor ki bunun kısa yolu şudur diyor. Kaç tane terim var? 3 tane terim var. Ortadaki terim kaç? 2, 3 kere 2. Bakın ne çıktı? 6. Ama biz bu tarz sorularda birden başlayan, mesela 1, 2 ardışık olarak giden sayıların formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 diye vermiştik. 19 yazarsam
19 çünkü birden başlayıp 19 yani n dediğim şey 19 olmuş oluyor. 20 bölü 2'den 190'mış. Bakın bunu iki yoldan çözelim. Terim sayısını bulalım ilk önce. Terim sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bakın terim sayısı nasıl bulunuyormuş? Kısaltarak yazıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bakın terim sayısı nasıl bulunuyormuş? Son terimden ilk terimi çıkartıp artış miktarına böldük. 1 yazdık. Ortadaki terimi nasıl bulacağız? Bir şeyin ortasındaki terim şöyle bulunur. İlk terimle son terimi toplarsın. Yarısını alırsın. Peki şunu düzenleyelim. 28, 14, 15. Ortadaki terimi nasıl bulacakmışım? 1 artı 29 bölü 2'den o da 15. 15 çarpı 15 kaçtır? 225. Zaten biz biliyoruz ki tek sayıların toplamı, ardışık tek sayıların toplamı terim sayısının karesiydi hatırlarsanız. Peki. Yine bunu iki yoldan çözelim. Şöyle biri daha kısa. Hemen terim, hani alışın diye böyle yazıyorum. Terim sayısını nasıl buluyorum? Son terim eksi ilk terim artış miktarı artı 1. Yani 15, 16. Ortadaki terimi nasıl buluyorum? Toplamlarının yarısı kaç yapıyor? 17. 16 ile 17'yi çarparsam 170, 60, 42 daha 102 ne yapar? 272. Peki daha kolay yol şu. Hepsini iki parantezine alırsam 1 artı 2 artı 3 artı 16 yapar. Bunu ezberleyin demiştim. Birden n'e kadar giden sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den. Bakın yine 16 çarpı 17 ediyor. Ha bunu bilmek zorundasın. Başka yolu yok. O yüzden her soruyu böyle çözebilirsin ama yine de bazen pratiklik her zaman iyidir. Evet, ardışık sayılar n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 55. N çarpı n artı 1 eşittir 110. Hangi iki ardışık sayının çarpımı 110'dur? 10 ve 11'in. Demek ki n kaçmış? 10 olacakmış. Peki terim sayısı çarpı orta terim bölü 2 diyebilirsin. Ya da burada tek sayıların toplamı bir şeyin karesi olmak zorundaydı diyebiliriz. Ama biz şey yapalım. Terim sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü 2. İkişer ikişer artmış artı 1. N eksi 1 n. Ortadaki terim son terim artı ilk terim 2n eksi 1 artı 1 bölü 2. Bakın o da n. N çarpı n kaçmış? 64. N kaç çıkacak? 8 çıkacak. Peki bakın yine ardışık olarak gitmiş. Şöyle yapalım. Yani öteki kısa yolda çok kısa değil aslında da. Son terim eksi ilk terim 39 eksi 21 bölü ardışık gittiği için 1 artı 1. Bakın terim sayısı kaç çıktı? 18, 19. Ortadaki terimi bulalım şimdi. 39 artı 21 bölü 2. 39, 40, 60, 30. Bu da bize neyi veriyordu? Ortadaki terimi. Ortadaki terimle terim sayısını çarparsanız 19 çarpı 30, 570 yapar. Peki bir yöntem daha gösterelim. Mesela bu sayı birden başlasaydı 1, 2, 20, 21, 39'a kadar gitseydi. Ben nasıl bulacaktım? 39 çarpı 40 bölü 2 diyecektim. Ama şu kısım yok. O yüzden de 20 çarpı 21 bölü 2'yi çıkartabilirsiniz. O da bir yöntem. Peki terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü 2 artış miktarı olduğu için artı 1. 25, 18, 9, 10 tane terim varmış. Ortadaki terimi bulalım. 25 artı 7 bölü 2 32, 16. Bakın bu ikisini çarparsam kaç çıkıyor? 160 çıkacakmış. Evet devam edelim ardışık sayılara. Evet ya iki parantezini alın da biz artık şeye bakalım ya. Terim sayısı dediğim şey aklınızda kalana kadar 40'tan 12'yi çıkartıp 2'ye bölüp bir fazlasını alalım. Ne yapar o da? 40'tan 12'yi çıkarttım. 28, 14, 15'miş. Ortadaki terimi bulalım. Toplayalım bunları. 52'nin yarısı ne yapar? 26. Peki bu ikisini çarparsam 26 çarpı 15 130 yarısı yok 260 pardon 260 10 ile çarparsam 260 130 daha kaç yapar? 390.
Son terim, terim sayısı 45 eksi 1 bölü artış miktarı artı 1. 45, 44, 11, 12 tane terim varmış. Ortadaki terim neymiş? 45 artı 1 bölü 2'den 46'dan 23. Bununla bunu çarparsam 230, 26 daha 200. 230, 26 değil de 46 olsa daha güzel olur. 276. Evet, devam edelim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ne yapar? 66, 6'ya böldüm 11, 12 tane terim var. 87 artı 21 bölü 2 de ortadaki terim 80, 100, 108 bölü 2'den 54. Bu ikisini çarparsam 540, 2 ile çarparsam 108, 648 yapacakmış. Evet, terim sayısını bulalım hemen. 55 eksi 13, artık yazmıyorum onu da. Üçer üçer artıyor. Artı 1, 55, 45, 42, 13'e böldüm 14, 15 tane terim var. 55 artı 13 bölü 2'den 68 bölü 2'den 34, 340, yarısı 170. Yani bir bununla çarpıyorum, bir 5 ile çarpıyorum. 510 yapacakmış. Evet, devam edelim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ne yapar? 36, 9, 10 tane terim varmış. 47 artı 11 bölü 2 de 47, 57, 58, 29'muş. Bu ikisini çarparsam kaç yapıyor? Bakın 290. Evet, x ve y aralarında asal. Aralarında asal olmak ne demek ona bakalım. Şimdi asal sayı olmak zorunda değil. İlk önce asal neydi? En küçük asalım 2, 3, 5, 7 diye gidiyordu. Ama bakın 9 bir asal sayı değildir. 10 da bir asal sayı değildir ama ikisinin ortak böleni 1 olduğu için biz bunları aralarında asal diyoruz. Yani mevzu tam da şurada kopuyor. 2 ile 3 zaten aralarında asaldır. Çünkü ikisi de asal sayı ama 9 ve 10 asal olmayan iki sayı niye aralarında asal oluyor? Şu yüzden ikisini birden bölen sayı 1. Başka bir ortak böleni yok. Mesela 9 ve 12 aralarında asal mıdır? Hayır, çünkü bu da 3'e bölünür, bu da 3'e bölünür. Peki o yüzden ortak bölenlerini atmam lazım. Mevzu tam da bu. Bunları kaça böleyim? 6'ya bölsem 7, 6'ya bölsem 4. Bakın x ve y ne oldu? Aralarında asal oldu. Anlaştık mı? Size 14'e 8 olamazlardı. O yüzden bu ikisinin toplamı kaç yapacakmış? 11. 120'yi çarpanlarına ayırıyorum gençler. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yani 120 yerine 2'nin 1, 2, 3 kübü, 3'ün birinci kuvveti, 5'in birinci kuvveti yazacağım. Bakın kimin kübü? 2'nin kübü. A kaçmış? 2. B kaçmış? 3. Toplarsam kaç yapacak? 5 yapacak. Evet, 72'yi çarpanlarıyla ayıralım. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani ben 72 gördüğüm yere 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. Bakın x kaçmış? 3. Y kaçmış? 2. 3 kere 2 kaç yapacakmış? 6. Evet, 96 sayı ilk video için bence yeterli. Peki sizden benim isteğim ne? Madem bu kadar videoyu izlediniz, buraya kadar geldiyseniz bize destek verebilirsiniz. YÖS ART bizim bir matematik uygulamamız, hatta direkt YÖS uygulamamız App Store'da ve Google Play'de bizim bir uygulamamız var. Peki bu uygulamada neler yapabilirsiniz? Şimdi reklamlar. Tabii kapatabilirsiniz bundan sonra videoyu. Bilenler biliyor zaten. Peki bu uygulamada neler var? Bu uygulamada bu videoların sıralı olarak kısımları var. Yani işte atıyorum Mat 1, Mat 2, IQ ve geometri diye. Atıyorum geometriyle ilgili ya da Mat 1 ile ilgili benim hazırladığım soruları ve soru sorma özelliği. Bakın sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz. Mesela şu sorunun fotoğrafını çektiniz, bana gönderdiniz. Ben size çözüp geri gönderiyorum. Bu ücretli arkadaşlar. Bir soru çözüm grubumuz ya da Instagram'dan soru çözmüyorum. Bunun sebebi de şu, onu da söyleyeyim. Tam önümüzdeki geçen seneki Haziran ayından beri hemen hemen neredeyse her gün bu uygulamayla ve video çekmeyle ilgilendik. Biz de yani neticede bu işi para kazanmak için yapıyoruz. Ama yapabildiğimiz elimizden gelen de bu kadarı. Yani biz video çekiyoruz ve bu videoda da öğrencilerin eksiklerini kapatabileceği işte Metropol yayınlarıyla anlaştık ve dedik ki hani biz sizin sorularınızı çözmek istiyoruz. Onlar da sağ olsunlar izin verdiler. Onların sorularını çözüyoruz.
Başka bir yayın başka bir zaman izin verir. Metropol kitapları biter. Önümüzdeki sene başka bir yayını çözeriz. Ya da ne bileyim Metropol'ün kitaplarını çözmeye devam ederiz. İznimiz olduğu sürece. Ve e, soru bankası görebiliyorsunuz. Soru sorabiliyorsunuz. Atıyorum işte benim daha önceki konu anlatımlı videolarımın notlarını görebiliyorsunuz. Onları ücretsiz. Üniversitelerle ilgili bilgileri yazacağım ama üniversitedeki durumlar sürekli değiştiği için sınavlar. Instagram'dan ben takip edebilirsiniz. Instagram'dan da ART-YÖS ya da YÖS ART yazınca zaten yine biz çıkıyoruz. Orada yine ben paylaşım yapmaya devam ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz yani ya da yorum yapmayı da unutmayın. Beğenmeyebilirsiniz gerçi. Yani beğenmek çok şey değil de hani etkileşimi yani diğer YÖS'e hazırlanan insanları bize daha kolay oluşması için yorum yapabilirsiniz. Güzel olmuş, elinize sağlık. Ya da beğenmediğiniz yerler de olabilir. Ya hocam biz beğenmedik. Şurası çok kötü. Yazımın kötü olduğunu biliyorum, onu biliyorum. Onu düzeltemiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani o yüzden kendinize iyi bakın. Neyse çok da laf uzatmayayım. İyi çalışmalar.